2007 yılında başladık çalışmalara. Dünyanın birçok yerinde hastalıklar vardı. Hayvan bulmak çok zor bu ölçekte bir şey için. O sırada Avustralya'yı serbest bıraktılar hastalıklardan ari diye. Kalktık oraya gittik ve oradan hayvan aldık. 2008 yılında da faaliyete geçtik. Çok modern bir sağımhane kurduk. Çok avantajları olan, yani kimsenin yapmadığı, belki bugün yapıyorlardır bilmiyorum ama süt sağıldığı anda doğmaya başlayan bir sistem. Onun için de çok temiz bir sütümüz var. Tanka girip orada 5-6 saatte soğuyacağına aniden soğutulup bakterisi çok düşük, mikropları olmayan sağlıklı bir süt üretiyoruz. Sattığımız çiğ süt pastörize sütler kadar dayanıyor. İçinde bakteri çok az olduğu için. Şimdi 5-6 tane ürünümüz var zaten, işte çiğ süt, pastörize süt, kaşar peynirimiz var, dil peyniri var, mozzarella yapıyorlar, tereyağı var, tulum peyniri var, İzmir tulum. Bunların hiçbirinde koruyucu falan hiçbir şey yok. Ve olabilecek en pahalı mayaları kullanıyoruz. Onun için lezzet de farklı oluyor. Mümkün olduğu kadar ilaçlanmamış olması lazım ki nihai ürün sağlıklı olsun. Yani bunlara çok dikkat ediyoruz. Üzerinde durduğumuz şey hayvan refahı. Hayvan refahı için bir sertifika alınıyor. Şu anda bütün testleri ve incelemeleri geçmiş durumdayız. Bu belgemiz de herhalde Türkiye'de ilk olacak. Hayvanları kum yataklarda yatırıyoruz. Kumlar değişiyor devamlı. İçindeki mikroplar öldürülüyor. Tekrar yerine konuyor. Yani kum kaybı da yok. Çok büyük bir avantaj. Hem sağlık açısından hem hayvanın rahat etmesi açısından. Bütün bu ayak bakımları aynı pedikür gibi çiftlikte yapılıyor. Birçok yer bunu gezici veterinerlerle yaptırır. Senede 3 defa ayak kontrolüne girer. Ayaklarındaki problemler halledilir. Süt çiftçiliğinde en büyük problemlerden biri sıcaklıktır. Yani 25 derecenin üstüne çıktığında sıcaklık, hayvanlarda bir stres başlıyor. Onun için çok iyi soğutabilmeniz lazım ki onu yapıyoruz. Ve bu yüzden de hem yüksek verim alıyoruz hem hayvanlardaki çeşitli rahatsızlıklar, hastalıklar görülmüyor. İneklere yedirdiğimiz her şey bizim kontrolümüz altındadır. Fabrikada yapılan yem kendi fabrikamız. Burada civardan aldığımız bütün ürünlerin hasadını biz yapıyoruz. Hasat zamanı, timing dediğimiz şey bu işte çok önemlidir. Dışarıdan aldığımız ürünler var. Mesela yonca alıyoruz Konya Aksaray bölgesinden. Oraya kendi ekibimiz gidip ürünü seçer, analizlerini yapar. Ona göre alırız. Birçok şeyi de reddederiz. Ne yediriyorsak iyiliğinden emin olmamız lazım. Çiftliğin ve sürünün yönetimi için bir program yazdık. Sırf kendimize özel. Bütün hayvanların seceresi, geçirdiği hastalıklar, verimleri, her şeyiyle bir soy ağacı gibi takip ediliyor. Hangi hayvana hangi tohum yapılacağı, bunların hepsi otomatik olarak çıkıyor. Ve izlenebilir oluyor tabii. Cep telefonundan ne olduğunu, hangi hayvan tohumlanacak, hangisi kızışmış falan, bunların hepsini görebiliyoruz. Karbon ayak izini azaltmak için ağaçlandırma çalışması yaptık. Daha ilk günden beri yaklaşık 15.000 tane ağacımız var. Bunların 2/3'ü zeytin, kalan meyve ağaçları, çeşitli ağaçlar. Biyogaz tesisi var. Bizim ineklerin metan salınımını, bunu 1/10'ine indirmiş durumdayız ve elektrik üretiliyor. Çıkan ürünün içinde hiçbir gaz falan kalmış değil. O da organik gübre diye kullanıyorlar onu. Bir de tabii insan faktörü var. Aşağı yukarı yarı yarıya kadın çalışan var. Kadınların aynı çocukların olduğu gibi hayvanlara da daha şefkatli olduğunu, daha iyi baktığını biliyoruz. Bizim buzağlarımızı falan hep kadınlar bakar. İşçisiz kalsak bile kadın oranını katiyen düşürmek istemeyiz, hatta arttırmak isteriz. Koruyucu koymuyoruz. En mühim o. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani hayvan sağlığı, insan sağlığı aynı. Beraber gidiyor. Türkiye'nin en büyük çiftliklerinden biridir. Ama yani en büyük olmak değil, bizim iddiamız en sağlıklı, en rahat hayvanlarla bu işi yapıyoruz. Kızım Leyla'nın, o da aynı felsefeyle, yani bizim gibi olan firmalarla çalışalım. O şekilde Natali Hanım'la tanışıp işbirliğini başlattı. Ondan sonra da yakın hissettik. İş büyüyor, problem çıkmıyor. Gelip burada kendi denetlemelerini yapıyorlar. Bizim çok memnun olduğumuz, hatta en memnun olduğumuz müşterilerimizden bir tanesi olarak gelişti. Daha da birçok şey yapabiliriz diye aklımızda geçiyor. Herhalde ortak bir sürü proje yapacağız. Bizim felsefemiz şu: kendimizin evine sokmayacağımız bir şeyi üretmeyiz zaten. En iyisini yapmaya çalışırız. En iyi firmalarla, bizim gibi düşünen insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.